Arslan çay olmuştur ha. Arslan? Ses ne lan? Ya oğlum sen miydin ya? Ödümü kopardın, ses geliyor diye yukarıdan bakayım dedim ya. Sen de beni çok korkuttun ya. Oğlum o zaman sen aşağıda ne yapıyordun? Ya yakacak bir şeyler arıyordum. Ha. Ulan ne bileyim aşağıdan sesler geliyor. Neyse çay yaptım ya, gel çay içelim. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim, ben bu oyuna bayıldım. Mükemmel bir oyundu. Çok keyif aldım. Başından kalktığımda yüzümde bir tebessümle kalktım. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Peki en iyi Resident Evil oyunu mu? Ona birazdan geleceğiz. Çünkü oyunun önce artılarını eksilerini tartışmamız lazım tabii ki de. Oyunun eksileri mi var diyecek olabilirsiniz. Bence var. Ama önce gelin oyunun artılarından başlayalım. Öncelikle bildiğiniz gibi iki ana karakterimiz var. Grace ve Leon. Grace'in kısımları daha çok Resident Evil 2 Remake ve Resident Evil 7 gibi hissettiriyor. Çünkü dar koridorlar, sınırlı envanter, sınırlı cephaneniz var. Daha korku üzerine yoğun, daha sizi germe üzerine bir oynanışa sahip Grace'in bölümleri. Leon'un bölümleri ise tamamen Grace'le yaşadığınız o korkunun intikamını almak üzere yani. İnanılmaz bir aksiyon. Daha çok işte Resident Evil 4'ün remake'i ve Resident Evil 8'e benziyor. Bunun sebebi de bol envanter, bol cephane, çok çeşitli silahlar, tabanca, shotgun, taramalı, sniper, bir sürü çeşitli silah. O yüzden Leon'un oynanışı tamamen aksiyon üzerine diyebilirim. Peki bu oyunda yeni bir şey yok mu? Eski iki farklı oyunun temasını karıştırmışlar mı? Biraz öyle ama yeni şeyler de var tabii ki de. Bayağı güzel şeyler var. Mesela oyun size hem gizli hem de agresif oynamaya itiyor. Bunun sebebi diğer Resident Evil oyunlarında olmayan daha kapsamlı bir gizlilik mekaniğinin olması bu oyunda. Daha kapsamlı diyorum çünkü 4'te de gizli takedown alabiliyordunuz ama yine de çok şey yapamıyoruz. Bir kişi, bilmiyorum ikinciyi alabilen var mıydı? Ben alamamıştım. Güzel bir gizliliği var ama özellikle Grace tarafında. Çünkü Grace'e yeni bir şey eklemişler. Bir enjektör, mor bir enjektör. Bu enjektör şu işe yarıyor. Bu enjektör düşmanları arkasından veya sersemlettikten sonra kullandığınız zaman direkt patlatıyor. Direkt patlatıyor. Çok güzel gözüküyor. Çok tatmin edici gözüküyor. Tekleyebiliyorsunuz ama bunu üretmek için de enfekte kanına ihtiyacınız var. Grace'te yeni bir cihaz var. Bu cihaz sayesinde enfekte kanlarını toplayabiliyorsunuz. Ya öldürdüğünüz zombilerin kanlarını ya da çevreye dağılmış, rastgele dağılmış bazı kan birikintilerinden bunu alabiliyorsunuz. Tabii ki de bunlar sınırlı olduğu için o mor şırıngadan sonsuz üretemiyorsunuz. Bunun da aslında şöyle bir şey oluyor. Evet gizli oynayabilirsin ama full gizli oynayamazsın geliyor. Çünkü eğer sen zombiyi patlatırsan bilin bakalım ne oluyor? Kanı düşmüyor. Niye? Kanı etrafa saçılıyor çünkü. O yüzden sen aslında onu sürekli kullanarak kan düşüremiyorsun. Eğer kan düşürmek istiyorsan tabancanı kullanmalısın. Bıçağını kullanmalısın. Kan düşürmek istiyorsan onunla yüz yüze savaşmalısın. Ya bunu da çok güzel yapmışlar çünkü sürekli onu spamlayarak aslında hani kullanıp kendini amorti edemiyorsunuz onunla. Bu da o hani gizli mi gideceksin yoksa biraz aksiyonda girecek misin falan dengesinde çok güzel yapıyor. Leon'un kısımlarında ise böyle bir enjektör yok. Leon'la direkt arkasından gittiğiniz zaman bir balta vermişler Leon'a. Sınırsız bir balta, kırılmıyor, körellebiliyor. Onu da zaten bileyerek hemen şey yapabiliyorsunuz. Onunla da zombinin arkasından gidip vurduğun zaman öldürebiliyorsun. Leon'un kısımlarında ise bence güzel olan taraf aksiyonu çok çeşitlendirmişler. Yani bir sürü çeşit zombi var. Baltalı zombi, mızraklı zombi, testereli zombi, zırhlı zombi, böyle iri zombi falan bir sürü çeşit zombiler var ve bunları size önünüze tek tek atmadığı için oyun minimum 5 tanesini aynı anda üzerinize saldığı için aslında Leon'daki o korku tarafı da böyle oluyor. Yani Leon'da ben hiçbir zaman cephanemi düşünmedim. Envanterim de hiç dolmadı. Yani yerden bir şey aldığım zaman envanterin dolu uyarısıyla da karşılaşmadım. Ama en büyük yaşadığım gerginlik buydu. Önüme bir anda 5 tane zombi gelince bir tane de arkadan geldi. 6 bir tanesinin testere var. Yani böyle bir grupla nasıl savaşacağımı düşünmekle geçti. Burada ufak bir eksim var. O da şöyle. Zombiler bildiğiniz gibi klasik Resident Evil oyunlarındaki gibi yakınınıza girdiği zaman üzerinize yapışıyor.
yapışık. Okey, hiçbir problem yok. Ama üzerinize bir anda 6 tane zombi geldiği zaman onlara karşı çok bir şey yapamıyorsunuz. Yani üzerinize atlıyorlar. Her türlü üzerinize yapışıyorlar ve üzerinizde atmak için evet baltanızı da itebiliyorsunuz. İtseniz bile küçük bir hasar alıyorsunuz. Mikro hasarlar almaya devam ediyorsunuz. Bu çok can sıkıcı. Zaten bir de önden tutuyor ya. Orada genellikle şöyle oluyor. Size önden tutuyor. Onu itiyorsunuz. O sırada diğeri size arkadan yaklaşmış oluyor ve arkadaki tutup bu sefer ısırmaya başlıyor. Çünkü arkanızdan tuttuğu için onu itemiyorsunuz. Bu da çok sinir bozucu. Leon ikinci mesela Resident Evil 2'de dodge vardı. Öyle dodge atamıyor. O yüzden de sürekli birileri tarafından tutuluyor. Bakın bu Grace tarafında da bu var ama bu sıkıntı değil. Zaten Grace tarafında üzerinize 2 tane geliyor. Onun gerginliğini yaşıyorsunuz. Okey, Grace tuttuğu zaman bıçağımı saplasam mı, F'e basıp itsem mi diye düşünüyorsunuz ama Leon'da bu çok. Çünkü abi perilemek de zor. Çünkü yakınınızda düz zombi yakınına girdiği zaman direkt üstüne yapıştığı için onu ben hiç perileyemedim. Bilmiyorum siz periyebildiniz mi? O yüzden o biraz aksiyonu yavaşlatıyor. Sinir bozucu hale getirebiliyor. Ama tabii ki de bu baltalı, mızraklı veya testereli zombiler de geçerli. Onlar çünkü ne zaman vuracağı çok belli. Onların öyle yapışma gibi problemi de yok. Ve Leon kısmında aslında aksiyonu çeşitlendirmişler dediğim sadece türleri değil, çevresel de çok geliştirmişler. Mesela dediğim gibi baltalı bir zombiyi öldürdükten sonra veya sersemlettikten sonra baltası yere düşüyor ve bunu alıp düşmana geri fırlatabiliyorsunuz. Bu da yine aslında agresif olmanızı ve düşmana yaklaşmanızı istiyor. Çünkü düşman orada iki zombinin arasında vurduğunuz yere baltasını düşürdü veya testeresini düşürdü. Testereyi almak için o ikisinin arasına girmeniz gerekiyor. Çünkü testereyi geri yerden alabiliyorlar. Bu animasyon çeşitliliği olarak o kısımlar çok tatlı. Çünkü atıyorum zombi testereyi sallarken bilinçsizce başka bir zombiye saplıyor testereyi ve gövdesinde bir testereyle zombi size geliyor. Tutarsa testereyle olduğu için sizi kendine çekiyor ve direkt öldürüyor falan. Böyle güzel şeyler eklemişler bak. Bu güzel. Bu yönlerden aslında aksiyon güzel. Biraz daha az yapışsalardı keşke. Çünkü bu işte Dying Light'taki gibi hani bir anda üstünüze sarılıyor ve duruyor aksiyon abi. Siz onu F'e basıp göndermeniz gerekiyor. Ben öyle bir durmanın o kadar fazla yaşanmasını istemiyordum. O yüzden o biraz sinir bozucu oldu. Ama onun dışında Leon'un kısımları şöyle keyifli. Sürekli önünüze farklı bir şey atıyor. Hani söylentiler vardı ya, açık dünya bir Resident Evil falan geliyor. Hayır, bu açık dünya değil. Bilmiyorum öyle düşünen var mı? Bu aslında klasik bir Resident Evil açık dünyası. Yarı açık dünya işte klasik. Biraz daha genişletmişler bence. Açık dünya havasını verdikleri için mi insanlar öyle demişti oyun çıkmadan önce? Emin değilim. Sonra çıktıktan sonra bilmiyorum. Öyle bir yorum görmedim ama açık dünyası yok. Daha geniş dizayn edilmiş ama onun dışında Leon'daki işte güzel şey şu. Çok fazla şey yapıyorsun Leon'da. Leon'daki kısımlarda seni sıkmamak için her şeyi yapıyor. Atmosferi değiştiriyor. İşte bir anda alevlerin içerisinde bir yerde savaşıyorsun. Bir anda yan yatmış bir binanın camlarının üzerinde oynuyorsun. Camı kırarak zombileri aşağı atıyorsun. Yanlış bir cam mı kırarsan sen de aşağı düşebiliyorsun. Aynı bir Jenga oynuyormuşsun gibi bir hissi var. Aksiyonda bir yandan bunu düşünüyorsun. Acaba şu camı kırsam ben de düşer miyim düşünüyorsun. Böyle bir kısım var. Yanlış hatırlamıyorsam 5 farklı mini boss var Leon'un kısmında. Bunlar Leon'un kısmını aslında eğlenceli yapan şeyler. Gerçekten Leon'un kısmı ya sıkmaması için çok keyifli hissettiriyor. Gerginlik olmayınca insan hızlı sıkılabiliyor. Leon'un kısmında da dediğim gibi gerginlik çok az olduğu için, çünkü çok fazla silahınız var, çok fazla merminiz var. O yüzden gerginlik üretemediği için bizi farklı ortamlara, farklı durumlara sokmaya çalışıyor. Bunu da bence çok güzel başarıyor. Zaten oyunun atmosferi ve görselliği de çok iyi. Performans anlamında da ben bir sıkıntı yaşamadım. İnternette de çok performansla ilgili sıkıntı yaşayan birini görmedim. Siz yaşadıysanız, oynadıysanız veya birisinden gördüyseniz yazın aşağıya. Çünkü ben çok rahat bir şekilde çatır çatır oynadım diyebilirim yani. Böyle söylüyorum, sonra bilgisayarım 6090 Ti falan bir bilgisayar çıkacak. Yok arkadaşlar. Bilgisayarım 4070 Ti, yine iyi bir bilgisayar. Ultra grafiklerde DLSS'de performanstaydı sanırım. Hiç DLSS'e bakmadım ama 170 FPS'i rahat alabiliyordum. Atmosferi çok güzel, görselliği çok güzel, ortamlar çok güzel. 1.8 değil atmosfer anlamında. Bence 7'den iyi atmosferi ama 8 biraz daha ağır basıyor sanki atmosferi, çünkü sürekli değişiyordu. Oyunun başka güzel tarafı da müzikleri, soundtrackleri. Yani soundtrackleri cidden çok hoşuma gitti bu oyunun. Yani dürüst olun. Resident Evil oyunlarından kaç tane soundtrack söyleyebilirsiniz? Yani kaç tane müziği söyleyebilirsiniz Resident Evil oyunlarında çalan? Ben 3 tane söyleyebilirim. Bir tanesi Go and Tell neydi? Bir şey Go and Tell, işte 7'deki müzik. O gerçekten güzeldi. Bir diğeri Village'ın sonunda çalan, kredisinde çalan şarkı çok güzeldi. Onun dışında bir de 2'nin remake'inde oyunun içerisinden, ana hikayesinden değil de bu Hank'la oynadığımız challenge gibi olan bölümde çalan arkadaki soundtrack güzeldi. Ben bu
üçünü diyebilirim. Diğer başka aklımda kalan müzik olmadı. Ama bu oyunda yani 9'da işte aksiyona girdiğimizde çalan şarkılar, gerilim kısmındaki o atmosferik şarkılar veya oyundaki o cutscene'lerde arkada çalan müzikler falan bayağı hoşuma gitti. Özellikle Leon'la oynadığımız kısımlarda arkada çalan, ağzına havuç sokulan balon balığı sesindeki şarkı falan da çok hoşuma gitmişti. Bu oyunun o yüzden oradan da bir artısı var. Gerçekten çok güzel soundtrackleri var. Ve oyunla ilgili en çok beğendiğim kısımlardan bir tanesi de abi Grace'in oyunculuğu. Abi Grace'i oynayan abla kimse yani müthiş oynamış. Çok güzel oynamış. Kadın korkuyor. Ben de korkuyorum. Üzülüyor. Ben de üzülüyorum. Seviniyor. Seviniyorum. Yani müthişti yani oyunculuğu. Oynayan kadın da Angela St. Albano mu? Soyadını tam bilmiyorum ama Angela kadının ismi. Kadının oyunculuğu çok iyiydi. Hatta buradan bir iddiam var. Bir tahminim var. Game Awards'ta en iyi performans ödüllerini de söylüyorum bak. Bir Grace oynayan Angela. Daha çıkmadı ama 007 First Light'taki ana karakterimiz kimdi o ismi? Patrick Gibson. Bir de GTA 6 çıkarsa eğer bu yıl ertelenmezse yine Lucia veya Jace ikilisinden biri veya ikisi de artık fark etmez. Ama bence Angela alacak bu ödül yani. Çok iyi oynamış. Gerçekten iyi oynamış. Kadının oyunculuğu bana geçti. O duygularını çok iyi aktarabiliyordu yani gerçekten. Yüz modellemesi başka biri bu arada. Çok benzemiyorlar o yüzden Angela'ya ama oyunculuk ve seslendirme onun sadece yüzü başka birisinden kullanmışlar. Yani gerçekten övmeden geçemeyeceğim bir performans yani. Şimdi gelelim oyunun eksilerine. Abi öncelikle bu puzzle'lar ne? Bu puzzle'lar ne yani? Niye bu kadar basit? Çok basitti. Bir bana mı basit geldi? Oynayan falan varsa lütfen yorumlara yazsın. Mesela oyundaki ana puzzle'lardan bir tane spoiler vermeyeceğim. Bir kapıyı açmak için 3 tane anahtara ihtiyacınız var. Bu anahtarlar da bu kutularda bulunuyor. Bu kutuları açmak için de aşağıdaki 3 tuşa sırasıyla basmanız gerekiyor. Ve ben ikinci denememde açtım bu kutuyu. Baktım çünkü makineye işte üzerindeki sembollerden falan gördüğüm şeyi yorumlayarak bastım tuşlara ve açıldı yani. İkinci kutuya geldiğim zaman yine böyle yapmam gerekiyor diye düşündüm. Çünkü ilk öyle açıldığı için yine kutuya baktım. Üzerindeki sembollerden şöyle mi olsa böyle mi olsa ve sonra birkaç deneme sonra onu da açtım. Ve ben gerçekten puzzle'ın böyle olduğunu zannediyordum. Gördüğüm şeyi yorumlayarak onu açmam gerektiğini zannediyordum. O yüzden hani bilerek şey yapmadım. Bütün olasılıkları girmedim. Sonrasında 3. kutuyu açmaya geldiğimde 3. kutuda zaten bir puzzle yok. Orayı ilerletmek için hikayede devam etmeniz gerekiyor. O öyle açılıyor zaten. Bir puzzle'ı yok onun. Ben ne zaman bunun bir puzzle olduğunu anladım. Haritada bir yerde bir parça buldum ve o parçayı başka bir parçayla birleştirdikten sonra dedim ki bu böyle açılıyormuş. Normalde şifre başka bir yere gizlenmiş. Benim önce onu bulmam lazımmış. Ama abi çok basit bir şey koymuşsunuz siz. Yani direkt açıldı. Onun dışında hatırlamıyorum yani başka ne puzzle vardı. Onun dışındaki diğer puzzle'da soldaki odaya gidiyorsun, bir şey alıyorsun. Sağdaki odaya gidiyorsun, bir şey alıyorsun. Kapı açılıyor sonrasında falan gibi şeyler vardı. Puzzle yönünden bu oyun diğer Resident Evil oyunlarına göre bence çok sığ kalmış yani. Aşırı zorlayan, düşünmemi gerektiren bir şey yok. O yüzden bu oyun mesela beni üzdü. Puzzle konusunda üzdü. Onun dışında bu oyunda da bir tane Stalker var. Diğer oyunlardaki o Tyrant, Nemesis, Lady Dimitrescu veya işte Baba Baker gibi demek isterdim. Bir Stalker eklenmiş gibi diyorum çünkü bu aslında bir Stalker değil. Yani ben de öyle zannetmiştim. Oynarken hani peşimizden sürekli koşacak falan bizi takip edecek zannetmiştim ama bir sekans var. Bir sekans değil. Onunla geçirdiğimiz bütün sekanslar öyle tamamen script. İşte siz bir odadan çıktığınız zaman oda spawnlanıyor. Siz şu odaya girdiğiniz zaman sağınızdan çıkıyor falan gibi tamamen önceden kurgulanmış yerler. Ben bunu nasıl fark ettim? Bu Stalker kızdı ismi galiba. Bu kız arkamdayken ben bir odaya girdim ve önüme spawnlandı. Yani önüme gelme sesi geldi. İleriden onun borudan inme sesi geldi. Ama arkama hemen hızlıca döndüğüm zaman bir baktım ki kız hala borudan yukarı tırmanıyor. Yani aynı anda iki yerde bulunuyor aslında. Aktif bir bizim peşimizde o 2'deki Tyrant gibi bizi oranın içerisinde hani biraz hile biraz o da spamlanıyordu falan ama aktif olarak o genellikle map'in içerisinde roamlıyordu. Sizi arıyordu gerçekten. Sesini duyduğunda sizin sesinize doğru geliyordu. Ama bunda öyle bir şey yok. Bu tamamen siz hangi odaya girerseniz o girdiğiniz odaya göre o map'teki bulunduğunuz konumunuza göre hareket ediyor. Spamlanıyor. Mesela başka bir yerde de normalde ışığı kapatıp çıkmam başka bir odaya geçmem gereken bir yerde uzaktan çünkü kız geliyor. Ben o sırada hemen başka bir yere koşmam gerekirken koşmadım. Bekledim olduğum yerde ve kız geldi. Bulunduğum odaya girmeye çalıştı ama ışıklar açık olduğu için kapıda bug'da kaldı. Ben de o odada sıkıştım. Ne dışarı çıkabiliyordum ne o içeri girebiliyordu. Bunun böyle olduğunu görünce aslında bir stalker olmadığını tamamen script şekilde hareket ettiğini görünce o bölümün direkt büyüsü bozuldu benim gözümde ve daha az korktum açıkçası. Daha az gerildim yani. Çünkü onunla kapışması daha kolay oldu. O yüzden bu oyundaki Stalker'da ekledikleri Stalker
başlarda Stalker gibi hani sizi sürekli takip ediyormuş gibi bir hava uyandırıyor ama tamamen script yani. Sonra abi şu uzuv parçalanmalarını oyundan niye çıkarttınız? Aktif uzuv parçalanmaları. Yani uzuv parçalanıyor. Mesela sıktığınız zaman son bir darbe olduğunda kafası falan patlıyor veya işte bacaklarını sıktığınız zaman bacakları parçalanıyor ama ölüyor direkt. Yani 2'deki gibi aktif olarak siz bunu kafasına 8 kurşun sıkmak yerine bacağına 3 kurşun sıkıp yerde sürünerek daha yavaş hareket ettirdiğiniz durumlar mesela bu oyunda yok. O sistemi kaldırmışlar. 8'de de yoktu bu. Bu oyunda da kaldırmışlar ve bunu niye kaldırdınız abi? Yani bu güzel bir özellikti. Bunu niye çıkarttınız ki oyundan? Ben anlamıyorum. Sonra vurduğunuz yerdeki parçalanmalar, o vurduğunuz yerdeki geri bildirimler de yok. 8'de de böyleydi. İşte buna da böyle taşımışlar. 2'de yapmışsınız bunu. Niye 9'da da bunu kullanmıyorsunuz? Aslında biraz downgrade gibi oluyor. Eski oyunlarınızda olan bir şeyi niye yeni oyunlarınıza taşımıyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Bence bu kombata taktiksel anlamda da artı bir şey katardı yani. Sonra bunu yaptıkları herhangi bir oyunda sevmedim. Abi laboratuvarlar. Niye oyunun sonunda bembeyaz koridorlu, detay yoksunu laboratuvarlara girmek zorundayız? Bunu 2'de de sevmemiştim. 3'te de sevmemiştim. 7'de laboratuvar olmasa bile orada da tuz madenleri gibi bir yere iniyorduk. Orada da sevmemiştim. Detay yoksunu düz koridorlardan oluşan laboratuvarlara sokmayın abi. Yani bence tamamen atmosferik olarak downgrade yani. O yüzden artık oyunun sonlarını daha cayır cayır bir yerlerde yapalım yani. Ne olur. Mesela 8 bu yönden iyiydi. 8 hiçbir şekilde böyle laboratuvar denebilecek düz bomboş yerlere bizi sokmuyordu. 8'de hep böyle atmosfer sürekli değişiyordu. Güzel güzel farklı yerlere giriyorduk sürekli. Son olarak değinmek istediğim eksi de oyunun sonuyla alakalı. Spoiler vermeyeceğim. Tamamen üstü kapalı bir şekilde konuşacağım. Haberiniz olsun. Oyunun sonuyla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Oyunun 2 sonu var öncelikle. Ben ilk başta kötü sonuna bitirdim. Ve kötü sonuna bitirince ağzım açık kalmış bir şekilde ekrana bakarken şeyi düşünüyordum. Son aldığım save'e gidip oyunu tekrar oynamayı düşünüyordum. Son save'in diğer seçimine bakayım derken oyun bana şöyle bir seçenek sundu. Son cutscene'e gidip yani seçimin olduğu cutscene'e gidip diğer seçeneği de görmek ister misin diye sordu. Burada gerçekten şeyi görüyorum. Çok pozitif bir hareket. Çünkü o 2'deki second run mantığı mesela çok kötüydü. Yani 2'yi çok severim ama second run gerçek sonu görmek için second run oynamanız gerekiyor. Mantığı çok kötüydü. Buna böyle bir şey eklememeleri çok güzel olmuş. Yani ikinci sonda görmek istiyorsan yani gerçek sonu görmek istiyorsan seni son sahneye tekrardan atalım mı diye bana sordu ya. Çok hoş değil mi? Ben de hemen gittim. Son diğer seçeneği yaptım. Bu sefer iyi seçeneği oynadım. İyi seçenekte de ki işte değinmek istediğim eksi nokta bu. Son boss tahmin ettiğim gibi değildi. Öncelikle tahmin ettiğim şeyi detaylandırmayacağım ama bence oynayanlar anlamıştır ne demek istediğimi. Tahmin ettiğim şekilde olmadı boss fight. Olsaydı daha güzel olabilirdi ama olmadı. O boss fight da basitti. Yani Leon'la yaşadığım o aksiyonlardaki yoğunluğu son boss fight'ta hissedemedim. Boss fight ne? Otobüs kalkmıyor ya, otobüs. Boss fight'ta hissedemedim. Bence basit bir boss fight'ti yani. Daha zorlayıcı, daha güzel bir boss olabilirdi. Mesela 8'deki Mother Miranda boss'undan sonra bu boss biraz fıs kaldı bana göre. Bu arada yani eksileri arka arkaya söyleyince sanki oyun kötüymüş gibi bir algı oluşmasın. Yani oyun bayağı güzel. Çok keyif aldım. Zaten bu söylediğim bütün eksiler de dikkat ettiyseniz hep eski oyunlarla karşılaştırmalar. Yani eski oyunda bak burası güzeldi. Niye bunu burada yapmadınız ve eski oyundaki bu kötüydü. Niye bunu eklediniz falan gibiydi. Aslında yani oyunun kendinden kötü olan tarafı yok. Yani oyunun kombatı kötü diye bir yorum mesela yapamam. Çünkü niye iyi? Oyunun gizliliği kötü diye bir şey yapamam. Çok kapsamlı olmasa da iyi mesela. Peki bu en iyi Resident Evil oyunu mu? Eğer dikkatli bir izleyiciyseniz şunu fark etmişsinizdir. Bu incelemeyi yaparken sürekli aralarda Village'ı övüyordum. Ufak ufak. O yüzden benim için bu oyun en iyi Resident Evil oyunu mudur? Hayır. Ama en iyi ikinci Resident Evil oyunu mudur? Bence evet. Benim için sıralama şöyledir. Village, Requiem ve 2. O yüzden bu bence Village'in bir tık aşağısında kaldı. Bir tık altında diyebilirim yani. Hala benim için Village peak'tir ama bu oyunda oynarken çok keyif aldım yani. En iyi ikinci Resident Evil oyunu diyebilirim yani. Sözün özü bence çok iyi bir Resident Evil oyunuydu. Çok keyifliydi. Kesinlikle aldığıma pişman olmadım. İncelemeyi izlediğiniz için de teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın. Son uzun video attığımdan bu yana 500 aboneyi geride bıraktık. Çok teşekkür ederim hepinize, beni destekleyen herkese. Daha farklı videolarda, daha farklı incelemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Biri var. Biri gidiyor şu an, beni görmedi. Oğlum çok korkunç değil mi lan? Düşünsene karanlığın içinden yürüyorsun ama senin fark etmediğin bir yerden biri seni izliyor. Wow.